Merhaba arkadaşlar. 5. defa Sıla yoluna çıkıyoruz. Tesla Model Y ile 2003 model. Evet, her şeyi planladık. Artık yola çıkabiliriz. Toplamda 6 kere duracağız. Şu an saat, Avusturya saati 5'e 8 var. Edirne'ye vardığımızda sabah 10'u çeyrek geçe diye gösteriyor. Ama bilmiyorum bütün şarj istasyonları hesap etmiş mi? Çünkü burada şarj istasyonu var. Onu istasyonu diye göstermemiş. Aynı şekilde burada da yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar, videomuza başlamadan önce de abone olursanız seviniriz. Yolculuğumuz Avusturya Sankt Pölten'den başlıyor. İstanbul'a doğru yola çıktık. İlk durağımız Szeged Miklos Supercharger. 314 kilometre sonra 3,5 saat diye gösteriyor buradan. Macaristan'da. İkinci durağımız ise Sırbistan'a girdikten sonra yeni keşfettik. İnternette gruplarda paylaşmışlar. Bedava şarj istasyonu varmış. Orada doldurup devam edeceğiz. Normalde Sırbistan'a girdikten sonra bir yaklaşık 1 saat sonra OMV benzinliğinde durup orada şarj ediyorduk. Ama orası biraz pahalı geldi bize. Son 2-3 defadır orada şarj ediyoruz mecburiyetten. Kilowatt başına değil de dakika başına ücretlendirdiği için biraz pahalı geldi. O yüzden böyle bir alternatif düşündük şimdi. Bakalım planladığımız gibi olacak mı? Diğer iki istasyon yine Tesla'nın Supercharger'ı Sırbistan'da. Belgrad ve Aleksinac. Orada şarj etmesi ücretsiz. Türkiye varmadan son bir istasyon daha var. O da Bulgaristan'da. Sofi'yi biraz geçtikten sonra Finus şarj istasyonu. Orada durduktan sonra bizi Edirne'ye kadar götürecek zaten. Edirne'de Supercharger'da son kez durup İstanbul'a varmayı planlıyoruz. Evet, hızımız en yüksek gösterdiği hızda olacak sürekli. Burası 130'luk yol. 130'da gideceğiz. 100'lük yerde 100'lük. Yani kurallara uyup devam edeceğiz. Bu Sıla yolu videomuzda arkadaşlar amacımız şarj molalarında fazla durmamak. Bizi bir sonraki yere götürecek şekilde, yani %10'la falan o şekilde şarj etmek. Artık 5. kez gidiyoruz. O yüzden çok korkumuz da yok. Yolda kalırız derdinde değiliz. Ve bakalım bugüne kadar gittiğimiz Sıla yolları arasında en az maliyetli Sıla yolu mu olacak? Şarj ücretleri konusunda. Evet, yola çıktığımızda %19'da varacağız diye gösteriyordu. Şu an %18'e düştü. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 15-20 dakikadır yoldayız. Varacağımız %20'ye çıktı tekrar. Bunu daha yeni açabildim. Yeni sıfırladım, 3 dakika oluyor. 41 kW yaktı diye gösteriyor ama sanırım şuraya bakmamız lazım. Yola çıkıldan beri 25.91 ile, yani 25 kW ortalama enerji harcadık. 8.5 kW harcamışız. 33 kilometre ve 20 dakika. Biraz ortalaması fazla şu an. Ama sanırım burası biraz yokuş yukarı olduğu için biraz fazla harcamış olabilir. Ama genelde zaten uzun yollarda 22-23 kW enerji harcıyor. Anlık yüzdemiz %84. Bugün 5. ayın 8'i. Yani Sıla yolu için aslında erken bir vakit. Ama biz bu sene bu tarihte ayarladık. Daha sakin olur diye. Öyle de umuyoruz. Artık gümrüklere vardığımızda yoğunluk var mı yok mu göreceğiz. Yola çıkmadan önce arkadaşlar Macaristan ve Bulgaristan için Vignette aldık. İnternetten direkt alabiliyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı sayfalar resmi sayfası değil. Orada biraz fiyatları yüksek diğer orijinal sayfasına göre. Onu da videonun açıklamasında paylaşırım. Doğru sayfaları.
Sırbistan'da biliyorsunuz zaten gişelerde ödeniyor otoban paraları. Macaristan için 1 aylık aldık. 32 euroydu. Bulgaristan için de 1 aylık 16 euro. Bu zaten gidiş dönüş bize yetecek. Hava sıcaklığı 21 derece. Aslında elektrikli araçlar için ideal bir hava. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Evet, görüyorsunuz biraz mesafe yaptık. 22 kW'a düştü enerji harcaması. Toplamda da 21.6, yani yaklaşık aynı oranda. O yüzden biz buna bakalım. Çünkü bunu özel Sıla yolu için açtım. Şimdi biliyorsunuz yeni güncellemeden sonra artık istediğiniz kadar trip açabiliyorsunuz. Aracımızın kilometresi 69.225. Ben bunu bir ara sıfırlamıştım aldıktan sonra yanlışlıkla. Yani arada biraz fark var. 150-160 kilometre fark var. Evet, yaz geldiği zaman bizim buralarda hep böyle inşaat başlatırlar. Bu da onlardan bir tanesi. Otobandayız ama maalesef yavaş ilerliyoruz şu an. Bu da tabii ister istemez yakıtı biraz daha düşürüyor ortalamasını. Evet, buraya baktığımızda %20 hala varacağımız yüzde diye gösteriyor. Evet, şöyle bir sollamaya çıkalım. Biraz dar ama. Evet, birkaç arabayı solladık. Burası 80'lik yol. 85 ile falan gidiyoruz. Biraz toleransı var. O yüzden basabiliyoruz bu şekilde. Şu sağ tarafta da zaten polis durmuş. Bekliyor. Evet, inşaatı bitirdik. Şimdi normal otobana çıktık. 130 alabiliriz tekrar hızımızı. İşte inşaattan dolayı görüyorsunuz harcaması 17.9'a düştü. Yani son 15 kilometreyi baz alırsak 463 kilometre daha gider bu şarjla, ama dediğim gibi inşaatta sürdüğümüz için kısmını bunu tam olarak baz alamayız. Bunu şöyle deneyebiliriz. Yani ileride 15 kilometre boyunca 130'da gittiğimiz yerde denemesini yapabiliriz. Yani 130'da gittiğinde aynı seviyede, aynı hızda acaba ne kadar menzil veriyor? Şu an biraz trafik var. Tam iş çıkış saati Avusturya'da. Yani hafta sonunun başlangıcı. O yüzden bu yol üstünde, yani Sankt Pölten Viyana yolu üstünde böyle bir trafik olabiliyor. Viyana'nın içine gireceğimiz için yani kenarından aslında kısa bir giriyoruz Viyana'ya. O yüzden bir 80'lik yola geldik yine. Evet, buralara dikkat edin arkadaşlar. Eğer bu yoldan geçecekseniz Viyana'ya tam girdiğiniz anda, yani girmeden önce 80'lik yerde arda arda 2 kere, hatta 3 kere radar var. Yani 85 ile gittiğimde çekmiyor radar. Çünkü biraz tolerans var. Galiba 89'a kadar çekmiyor da hani risk almaya değmez, o yüzden 85 ile gidiyoruz. Biraz müzik. Yürü yüreğim gidelim buralardan, aşk bizimle değil. Sana buralarda bir şey olsa kimsenin umurunda değil. Evet arkadaşlar, biraz teknik sıkıntı yaşadık. Maalesef ben çektim sanıyordum ama çekmemiş. Yapacak bir şey yok. Şu an havaalanı yoluna doğru girdik. Viyana'ya geçtik yani. Biraz sonra sağdan
Macaristan yönüne doğru çıkacağız. Oradan sonrası zaten hep düz. Şimdi buralarda biraz bir trafik var. Sanırım havalimanından sonra yol açılır diye düşünüyorum. Anlık yüzdemiz %79. Enerji harcamamız 14.1'lere kadar düştü. İnşaatlar vardı. 80'lik yol, 60'lık yol. Şu an 100'lük yoldayız. O yüzden ortalama bayağı bir düşük. 14.1. 28 dakikadır burası, bu trip açık. Ama biz 45 dakikadır yoldayız. Arasında çok bir fark yok. Birisi 16.5, diğeri 14. Ama uzun yolda büyük ihtimalle hemen hemen aynı ortalamaya gelecektir. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bayağıdır otopilotta gidiyoruz. Uzun yolda bayağı bir avantajı var otopilotun. Rahat bir yolculuk oluyor. Tabii otopilotta diye de zaten şey yapmıyoruz. Yola yine konsantreyiz ama ellerimizi hani kullanmıyoruz ama yakın tutuyoruz. Evet, şuradan ismini de değiştirelim. Tribin. Sıla yolu 2026. Mayıs. Evet, yola çıkarken %100 şarj ettik. Bunun bize maliyeti 11 kW hızında şarj aletiyle, yani yavaş şarj. Yaklaşık 8-9 euro civarında şarj yaptık. Diğer yapacağımız şarj maliyetlerinde söylerim size ve aynı zamanda zaten altta yazarım. Dediğim gibi 3 tane yerde zaten ücretsiz şarj edeceğiz. Aslında baktığımızda işte yola çıkarken ki şarj maliyetimiz olacak. Macaristan'da yine şarj yapacağız. Tesla'nın istasyonunda, o da ücretli. Sırbistan'da 3 kere ücretsiz ve bir kere de Bulgaristan'da şarj yapacağız. Ya bunların üçü ücretli olacak aslında. Evet, buradan çıkıyoruz. Macaristan yönüne doğru. Benim tahminimce yapacağımız 2 istasyondaki şarjımızın ücreti yani yaklaşık 20-30 euro olur. Maksimum tanesi, yani 60 diyelim. Bir de evden çıkarken 10 euro, yani 70 euroya aslında Edirne'ye kadar varabilme ihtimalimiz var. Eğer ki bu Sırbistan'daki yeni keşfettiğimiz şarj istasyonu olursa tabi. Oraya varmadan bir şey söyleyemeyiz. O yüzden en son artık hesap ettiğimizde görürüz ne kadar şarj maliyetimiz olmuş. Ama bizim 50 euroya da gitmişliğimiz var. İlk zamanlarda arabayı aldığımızda Bulgaristan'da da ücretsizdi. Ve sırf hani ilk bilmediğimiz için hep Tesla şarj istasyonunda şarj ediyorduk. Ama Bulgaristan'daki şarj istasyonları biraz şehir içinde. O yüzden bayağı bir zaman kayboluyor. O yüzden şey yaptık artık, Tesla şarj istasyonuna değil de Finest'te doldurmaya karar verdik. Hani 20-30 euro fazla veriyoruz ama en azından zamanda bayağı bir karımız oluyor. Çünkü hem Sofya'ya hem de Plovdiv'e girdiğinizde Bulgaristan'da ekstradan bu size gir çık en az bir yarım saat kaybettiriyor. Yani toplamda 1 saat kaybımız oluyor. O 1 saati kaybetmek yerine Finest'te durup 1 saat, yani gir çık kaybediyorsunuz. Bir de artı şarj süresi de, onu da hesap etmeniz lazım. Bir de Sofya'da zaten genelde bekleme süreli oluyor şarjlar. Bir tane AVM'nin altında ve genelde orası hep dolu oluyor.
Yani yine size kalmış bir şey. Eğer derseniz ki yani Tesla'da sadece şarj etmek istiyorum. Belki şeyiniz vardır. Ücretsiz kilometre şarjınız vardır. Bir saat zaman kaybı sizin için çok bir şey ifade etmiyorsa tabi oralara da uğrayabilirsiniz. Ama zaman açısından Finance Charger daha mantıklı. Zaten Sırbistan'da bedavaya şarj ediyoruz. İçten yanmalı motorlu araçlarla kıyasladığımızda zaten bayağı bir tasarruflu. Şu an zaten benzin dizellerde arttı savaştan dolayı. Daha da hesaplı olmaya başladı elektrikli araçlar. Bu şekilde. Şimdi artık dümdüz gidiyoruz. 206 kilometre. Burada bir kapatacağım artık kamerayı. Yani şöyle yaklaşık bir 50 kilometre sonra, 70 kilometre sonra tekrar açıp biraz çekerim. Çünkü dümdüz yol artık burası. Hani çok çekilecek bir şey de yok. O yüzden biraz sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yavaştan Macaristan'a doğru giriyoruz. Buraları biliyorsunuzdur, en son benzinlik. Macaristan'a girmeden önce Avusturya benzinliği. Şu sağ taraftan vignet alabiliyorsunuz. Eğer alabiliyorsanız online alırım derim. Çünkü burada aldığınızdan büyük ihtimalle daha uyguna geliyordur. Biliyorsunuz Avusturya Macaristan arasında gümrük yok. Yani gümrük, bunlar aslında eskiden burası gümrükmüş. Ama şu an gümrük yok artık. O yüzden direkt transit geçebiliyoruz. Evet, Macaristan otobanlarında hız sınırı 130. O yüzden burada da aynı şekilde 130'a 135'e bağlıyoruz. Bir yaklaşık 50 kilometre 135 ile geldik hep sürekli. Çünkü varacağımız istasyonda %18 şarjımız hala kalıyor olacak. O yüzden çok riskli değil. Biraz daha hızlı gidelim dedik. O da haliyle %2, %3 daha fazla enerji harcadı. Önümüzdeki 150 kilometrede aynı şekilde %3 enerji harcarsa fazladan yine de %10'un üstünde veya %10 civarında varırız diye düşünüyoruz. Tabi göreceğiz. Evet, böyle ülkeler arasında geçiş yaptığınızda kısa bir süreliğine internet bağlantısı gidiyor. Sırbistan'da zaten hiç yok internet. Tesla'nın mecbur telefonunuzun hotspot'una bağlamanız gerekiyor. Hattınızda Sırbistan interneti yoksa bizim gibi M-Tel sim kart alabilirsiniz. 10 euroyu yüklüyoruz. 28 gün olması lazım. Toplamda 23 GB internetimiz oluyor Sırbistan'da. Biz o şekilde yaptık. Artık bir sürü e-sim şirketleri de var. Onlardan da alabilirsiniz. Direkt hani sim kartsız telefonunuza yüklüyorsunuz interneti. Ama kendi hattınızı mutlaka kapatın. Çünkü genelde Sırbistan olmuyor hatlarda. Avrupa Birliği dışında olduğu için Sırbistan. O yüzden ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şurada biraz basalım. Sıralara geçelim. Evet, şu an anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar.
Macaristan'a girdik. Toplamda 1 saat 26 dakikadır durmadan yolculuk yapıyoruz. 150 kilometre gelmişiz. %97 ile çıktık yola. Şarjımız %60. Ortalamamız 16.8. Aslında güzel bir veri. Ama inşaat yolları vardı. Ve 100'lük yollar, 80'lik yollar da fazlaydı. 60'a düştüğümüz bile oldu inşaatta. Bunlarla beraber ortalamamız bayağı düşük. Aslında iyi bir veri. Şöyle diyeyim size, Macaristan'a girerken kısa bir yavaşladık. Ben 18'i 8 geçe saate bakmıştım. Otobanda 130 gidiyorduk. Daha sonra işte kısa bir yerde böyle 120'ye falan düştük. En sonunda da gümrükte, yani Avusturya Macaristan sınırında düşmüştük. Son 15'i baz aldığımızda tüketimimiz 16.4. Şu anki şarjımızla 255 kilometre daha gidebilirsin diye gösteriyor. Evet, yine bir inşaat geldi. Burada aşırı derecede inşaat oluyor. Sıla yoluna gidenler bilir. Macaristan üzerinden. Burada hep böyle inşaat. Evet, şimdi açıldı yine. Tekrar 100'e düşürdüm. Tekrar çıkarıyor. Buraya tırlar gireceği için önlem almışlar. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sürekli oynuyor veri. 215'e düştü. Evet, bu veri genel olarak doğru çünkü 20 üstü oluyor genelde uzun yolda 130-135'te gittiğimizde. Şimdi bak, deneyim isterseniz 130'a düştüm. Aradaki farkı görürsünüz. Evet, biraz düşmesi gerekiyor. Evet, hemen anında fark etti, görüyorsunuz. 19'lara düştü. Hatta şöyle 18'i falan görebiliriz gibi. Yok, görmedik. 191'e düştü. 19'a düştü. Biz 135'e alalım. Çünkü zaten yeterince enerjimiz var. Bir sonraki istasyona kadar yetecektir. %17 kalacak diye gösteriyor. 1 saat 56 dakika yolumuz var. 156 kilometre. Evet, durum bildiriyorum. Şu an tam 1 saat sonra şarj istasyonunda olacağız. Toplamda 2 saat 25 dakikadır yoldayız. 245 kilometre gelmişiz. Yani yollar iyi fakat çok inşaat var. Böyle bir 10-15 kilometre otobanda 130 gidiyoruz. Daha sonra bir inşaat geliyor. Yine 100 veya 80'e düşüyoruz. Bu şekilde devam ediyor yolculuk. Tüketimimize bakalım. Tüketimimiz yola çıkıldan beri 17.1. Bakın, yine inşaata geldik. 42-43 kW yaklaşık enerji harcamışız. %35 şarjımız var. İstasyona vardığımızda %18 kalacak. Evet, böyle kısa kısa inşaatlar var. Evet, yine tekrar 135'e bağlayalım. Böyle arkadaşlar, devam ediyoruz işte yolculuk. Evet, bakın yine bir inşaat. Navigasyon biraz önce rotayı değiştirdi kendisi.
Çünkü düz götürürse bizi 10 dakika daha geç varacağımızı söyledi. O yüzden başka bir rota hesapladı. O rotayı alırsak 10 dakika daha erken varacağız. O da 6,1 kilometre sonra bizi kısa bir dışarıya çıkarıyor. Otoban dışına. Zaten navigasyonda baktım Google Maps'ten. Şurada bir yerde bayağı bir yoğunluk var. Herhalde bizi oraya göstermeden diğer taraftan götürecek. Haydi bakalım. Ben şimdi sola geçtiğim için belki o çıkıştan çıkamayabilirim. Yani şöyle göstereyim. 8.33'te varacağız diye gösteriyor. Google Maps'e göre 13 dakika daha önce varacağımızı gösteriyor. Ben buraya girerek sanki hata yaptım. Diğer tarafa girseydim herhalde daha iyi olurdu. Buradan çıkış yok gibi pek. 45 kilometre boyunca inşaat var. Biz kışın geldiğimizde de bu yol aynı bu şekildeydi. Bayağı uzun bir süre inşaat vardı. Ama o kışın geldiğimizde daha fazla enerji harcamıştı. Hatta şöyle diyeyim, %100'de çıkmıştık evden. İstasyona varacağımızda %5'in altında diye gösteriyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2,7 kilometre sonra sağdan çıkmamızı istiyor ama yol pek müsait olmayacak gibi. Şuradan çıkacaktık ya. Ya navigasyon şey yaptı. Bir 10 dakika önce falan. Dedi daha kısa yol var dedi. Çünkü burada hep inşaat 45 kilometre boyunca. Şuradan çıkarıp bizi şöyle gitseydik şu yol üzerinden hem şunları falan da görmeyecektik, şu inşaatı. Direkt buradan şuraya bağlayacaktı bizim. Yani şu an 10 dakika geç gideceğiz. 16 kilometre sonra yine çıkarım diye. Evet arkadaşlar, maalesef sağ tarafa geçmediğimiz için çıkıştan çıkamadık. Ama yine de bir 15 kilometre sonra yine bir çıkış var diye gösteriyor. Yani araba bizi o trafiğe sokmayacak. Uğraşıyor yani elinden geldiğince. Bakalım 15 kilometre sonra çıkabileceğiz mi sağdan? Yani sağdan çıkamazsak büyük ihtimalle trafiğe gireceğiz. Evet. Sağda çıkış vardı. Ona da geçemedik maalesef çünkü yolun bu tarafındayız. Şimdi artık 22 kilometre gösteriyor. Büyük ihtimalle çıkmamız gereken yerden çıkacağız. Yani navigasyonun ilk gösterdiği çıkıştan çıkacağız. Trafik çok yavaş ilerliyor. Daha bir ara komple durduk. O kadar yoğun yani trafik. Sol şerit, sol tarafa geçmem biraz hata oldu gibi sanki. Ama çok da kalmadı. 39 kilometre sonra istasyondayız. Yolculuk devam ediyor. Evet arkadaşlar, anlık durum paylaşıyorum. Dönüşe 9,1 kilometre kalmıştı. Şu an trafik durdu. Yani yaklaşık 5 dakikadır falan buradayız. İşte sağ taraftan geçmiş olsaydım ilk dönüşten önce büyük ihtimalle bu trafiğe yakalanmadan direkt varabilirdik. Ama yapacak bir şey yok. 16 kilowatt enerji tüketimimiz var. 289 kilometre olmuş. Ve 3 saat 10 dakikadır yoldayız. Bakalım ne zaman açılacak burası. Evet, yürüyoruz. Yani sol taraftan gitmiş olsaydık ilerlemiştik bayağı. Dedim bu sefer de sağdan geçelim. Biz sağdan geçtik, burası durdu. Hayırlısı, yapacak bir şey yok. Batarya da kendini ısıtmaya başladı. Ama %20 ile 21 ile varacağız oraya. Çok da hızlı vereceğini düşünmüyorum. Biraz daha düşürebilseydik bataryayı %10'lara falan daha iyi hız alırdık. Bakalım kaçla verecek oraya vardığımızda. Şu 5 kilometre bitse büyük ihtimalle açılacak yol. Çünkü sağ tarafa çıkış alacağız. İnşaatın bittiği yer galiba orası.
Evet, artık şeritler birbirine bağlandı. Sol ve sağ. 2 kilometre sonra da zaten çıkış var. Daha sonrasında zaten 15 dakikamız kalacak. İstasyona kadar. 15 dakika sonra da ilk molamızı yapmış olacağız. Toplamda burada zaman kaybımız 15 dakika falan oldu. Çünkü ilk gösterdiği vakit 8:21'di. Şu an 8:33. Evet, buradan sağdan devam ediyoruz. Çünkü biraz sonra sağdan çıkış yapacağız. Evet, buradan M0 otobanına veya çevre yoluna bağlandık. Batarya da kendini ısıtmaya başladı yavaştan. Biraz önce ısıtmıştı. Ama trafik durduğu için biraz durdurdu. Şimdi tekrar yaklaştığımız için ısıtmaya başlıyor. Evet, ilk şarj molamızı yapmak için Halas Telek tarafına dönüyoruz. Burada bir tane alışveriş merkezi var. Onun park yerinde dışarıda Tesla'nın şarj istasyonu var. Çok içeriye girmiyoruz. 1.6 kilometre. Buradan sağdan çıkıyoruz. Yani burası artık bizim standart durduğumuz yer. Bundan sonra süperşarjör yol üstünde yok. O yüzden en son süperşarjör olan yere duruyoruz. Bir sonraki Belgrad'da. Gerçi Sizeget'te de var ama orası yine biraz içeri giriyorsun, yani orada da bir 10 dakika girip 10 dakika çıkıyorsun. En az. Bu da zaman kayboluyor. O yüzden şimdi burada duruyoruz. Bir sonraki istasyon Sırbistan'a girdikten sonraki OMV benzinliydi normalde. Ama orası biraz pahalı olduğu için şarj etmesi. Bir 10-15 kilometre öncesinde duracağız. Orada 50 kW'lık şarj istasyonları varmış. Ücretsiz. Orada şarjımızı yapacağız. Zaten OMV benzinindeki de çok hızlı bir istasyon değildi. Herhalde maksimum 100 mu almıştık? Şu an hatırlamıyorum ama çok büyük değil, yani eski aletlerde. Evet, bakalım burada ne kadar, 8 tane boş istasyon var. Zaten görünüyor karşıda. Ama girişi buradan değil. Şimdi buradan sağdan çıkıyoruz. Yani bir tur atıp oradan giriş yapıyoruz. Ne diyor? 1'de, 2C, 4A, 5'te arızalı. 1A. 5A arızalı değil. 5A'ya takalım. Şöyle bir istasyon. 5A çalışıyor diye gösteriyor. Taktık. Anlaşıyorlar ve anlaştılar. %20 ile geldik buraya. Bir sonraki istasyonumuz, şöyle tekrar bakalım yanlış olmasın. 223 kilometre sonra nereye girmişiz? Evet, o ücretsiz olan yere girmişim. Şu an verdiği hız 182, 181, 182 civarında. Bakalım ne kadar dolmamız gerekiyor. Daha göstermedi. İlk şarjımız bu. 3 saat 36 dakika sonra 316 kilometre gelmişiz. 16,5 tüketimimiz var. 292 gösteriyor burada. Sonra başlattığım için. Onu keşke baştan başlatsaydım. Evet, bu şekilde. Bu biraz doldursun. Bu kadar zaman harcamışız.
Onu size söyleriz. Evet arkadaşlar, ihtiyaç molası da veriyoruz aynı zamanda. Şöyle size göstereyim. Karşıda bir tane alışveriş merkezi var. İleride. Herhalde daha açık orası. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Alışveriş merkezi burada. Yaklaşık burada ne kadar durduk? Yarım saat falan. Anca zaten ihtiyaç molamızı yaptık. Şu an şarjımız fazla dolmuş. Yani %25'le bedava şarj olan yer değil de OMV benzini ne kadar gidecek diye gösteriyor. Burası biraz daha ileride. Hani şayet orada dolduramazsak diğer tarafta doldururuz diye öyle hesap ettirdim. Yani %25'le OMV benzinine varacağız. Yani diğer bedava şarj olan yere daha erken varacağız. Yani daha fazla enerjiyle. Yani aslında burada 20 dakika falan dursaydık çok zaman kaybetmezdik ama 33 dakika durduk. Şimdi devam ediyoruz. Geldiğimiz yerden geri çıkıyoruz. Şimdi telefonu da açmam gerekiyor. Çünkü gideceğimiz istasyonu arabaya vermedim. Onu telefondan bakacağım aynı zamanda. Arabaya verdiğim yer OMV benzinin olduğu yer. Haydi bakalım. Yolculuk devam ediyor. Evet, buradan geldiğimiz yerden geri tekrar dönüyoruz. Yaklaşık 1,5 kilometre. Tekrar otobana bağlanacağız. Ve önümüzde bir gümrük var. Sırbistan gümrüğü. Yani Sırbistan'a gireceğiz. 2 gümrük var. Macaristan'dan çıkıp Sırbistan'a gireceğiz. Daha sonrasında zaten kısa bir zaman sonra istasyon geliyor. 2 saat 9 dakika sonra bir sonraki molamız için duracağız. Bunu da aynı zamanda şöyle paralel bir şekilde açayım da kaçırmayalım. İlk çıkıştan çıkmadık. İlk çıkıştan çıksaydık Güyor'a doğru geri devam edecektik. İkinciden çıkıyoruz. Sırbistan'a doğru devam edeceğiz. Sizege'de doğru. Evet arkadaşlar, pide yiyoruz. Otopilotun faydaları. Buradan şimdi Szeged istikametine doğru devam ediyoruz. Zaten SRB'de yazıyor. Sırbistan diye gösteriyor. Buradan böyle sağdan çıkıyoruz. Otobana bağlıyor tekrar bizi burada. Yani şimdi düz bir yolumuz var. Bu şekilde devam ediyor yolculuğumuz. Evet arkadaşlar, anlık bildiriyorum. Navigasyonda, araba navigasyonunda da telefondaki şarj istasyonunu buldum. Buraya ekledim. %31 ile oraya varacağız diye gösteriyor. Yani fazla doldurmuşuz bir önceki yerden. Eğer orada hani çalışmıyor olursa OMV benzinliğine de %24 ile varacağız. O da aslında fazla. Yani 33 dakika durduk. Sanırım 20-25 dakika dursaydık tam ideal bir bekleme süresi olacaktı. Biz arabayı değil de araba bizi bekledi. O yüzden biraz fazla doldurduk. Evet, yollar biraz kalabalık, tırlar çok. Araçlar da var biraz. Ama 130 gidiliyor yani. Öyle şey değil. Bir önceki gibi hani sürekli durmuyoruz. İnşaat da çok pek yok. Sırbistan gümrüğüne yaklaşırken yaklaşık bir yarım saat önce rotayı kendisi güncelledi. Normalde ana kapıdan girecektik. Diğer kapıda herhalde çok yoğunluk olmadığı için Hörgöz 2 kapısına yönlendirdi bizi. Orası da gece 11'e kadar açıkmış. Şu an saat 10.30. 3-4 kilometre sonra oraya doğru döneceğiz. Yani bir 10-15 dakika
zamandan tasarruf edersin diye oraya yönlendirdi. Bakalım gerçekten de orası sakin mi şu an? Çünkü diğer tarafa baktım. Google Maps'te bayağı kırmızılık vardı. Ana kapıda. Diğer tarafta birazcık var ama işte bakalım ne kadar çabuk geçebileceğiz oradan. Evet, bayağı yaklaştık Gümrük'e doğru. Normal düz gittiğimizde ana kapıya gidiyoruz. Bak bunlar ana kapıya gidiyor. Biz şöyle sağdan çıkış yapacağız. Bakalım gerçekten kapı açık mı? Hello. Doruče. Passport, please. Passport? Yeah. Visum also? Visum. Visum? This passport? This visum for this. Okay. Yeah. Ben ne var? Okay, thank you. Dediğim gibi Tesla navigasyonu gümrük kapısı gece 11'e kadar açık. O yüzden buraya yönlendirdi bizi. Bakalım ne kadar zamanda geçeceğiz burayı. Bir kişi pasaportları kontrol etti. Herhalde ileride de mührü vuracak. Zaten 20 dakikaları var. Büyük ihtimalle biraz acele ediyorlardır. O yüzden çok beklemeden geçeceğiz gibi. Bu diğer ana kapı. Burası büyük ihtimalle Macaristan sınırın çıkışı. Burası da Sırbistan girişi. Evet arkadaşlar. Buraya kaçta gelmiştik? Bir 10 dakika falan oluyor galiba. Ne kadar sıra var pek görünmüyor. Ama ilerliyor. Yaklaşık yarım saattir buradayız. Bakalım ne kadar daha sürecek. Hello. Kemal, Yeah. Sibel. Ja. Okay. Thank you. Bye. Hello. Kemal, Yeah, Kemal. pa šta mi daješ sva ova dokumenta? Pa, sunce ti žare. Ovo je žena, tu je viza, dobro, ovo okej. Dobro. Araba Rusat Elijet, komšo može bagaž kontrol, Kontrol ya. okej? Okay. Vize. Ehliyet hepsi burada. Geçti gümrükten. İkisi bunun zaten bir gümrük içinde. Macar'dan çıkıyorsunuz. Sırbistan'a direkt zaten 5 metre sonra giriyorsunuz. İkisi böyle aynı anda kontrol ediyormuş gibi zaten. Buradan yarım saatte çıktık. Şimdi istasyona 19 dakika var. 28 kilometre. Aplikasyonda baktım. 15 dakika öncesinde rezervasyon yapabiliyormuşuz. O yüzden biraz daha bekleyip şu an boş diye gösteriyor. Bir 4-5 dakika sonra rezerv etmek mantıklı aslında. Evet, buradan Horgos'a girdik. Şehir merkezine galiba. Diğer tarafta görmüyorsunuz zaten burayı. Herhalde bir 3 kilometre sonra bizi otobana bağlayacak. Buranın açılış saati sabah 4'te açıyorlar. Gece 11'e kadar.
Yani gece 11'den 4'e kadar buradan gelmek isterseniz burası kapalı. Biz geçen sene yazın girmiştik. Herhalde o civardaydı, yani gece 11 ile 4 arasıydı. Kapalıydı, geri döndük. Diğer tarafa gittik. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim size. 15 dakikalığına rezervasyon yaptırdım. 11 dakika sonra oradayız. Boş diye gösteriyor. Bakalım çalışacak mı? Onu oraya gittiğimizde artık göreceğiz. Normalde internet Sırbistan'da kapanması gerekiyordu. Daha doğrusu önceki geldiklerimizde hep sınırı geçtikten sonra kapanmıştı. Şimdi açık, bakalım kapanacak mı kapanmayacak mı? Kapanmazsa iyi. Hotspot açmak zorunda kalmayız. Evet, 1.2 kilometre sonra gişelerin oradayız. Büyük ihtimalle şarj istasyonunda, gişelerin orada. Çünkü burada da aynı şekilde gösteriyor. 700 metre sonra gişe diyor. 700 metre sonra şarj istasyonu. Evet, kişilerin oraya geldik arkadaşlar. Şarj istasyonuna. Zaten rezerve etmiştim. Şimdi telefondan direkt çalıştırırım. Şurada DC 50'lik var. Alıyoruz. Takıyoruz. Start charging diyoruz. Evet, başlamadı. Tekrar deniyoruz. Evet, yanmaya başladı. Şu an anlaşıyorlar. Evet, yeşil yandı. %27 ile gelmiştik buraya. Evet, Rotterdam Arbeiten. Bir sonraki istasyonumuz 193 km sonra Belgrad. Bakalım ne kadar dolmamız gerekecek burada. Şu an yavaş veriyor, 24 ile veriyor. Evet arkadaşlar, burası biraz kötü oldu. Biz OMV benzinle devam edeceğiz. Çünkü 50 bile vermiyor, yani 24 veriyor sadece. Hani bu gerçekten zor durumda kaldığınız zaman kullanabileceğiniz bir yer. O yüzden kapatıyoruz. Devam ediyoruz. OMV benzinliğine. Ama aklınızda bulunsun. İlk gişelerde hemen sağda istasyon var. Orası gerçekten hani şarjınız bittiyse orada doldurabilirsiniz. Yoksa beklenilmez, yani 24 kW'lı enerji veriyor. 50 ile verse en azından yine iyi. 50 ile vermiş olsa bizi Belgrad'a götürmesi için gerekli enerji ne kadardı? 25 dakika falandı. Hani 25 dakika bekleyip gidebilirdik ama 55 dakika gösterince biraz fazla geldi. O yüzden şimdi ileride 15 dakika ileride OMV benzinliği var. Orada dolduracağız. Her zamanki durduğumuz yer. Ama işte çok fazla dolanmamıza gerek yok. Orası dakikaya da işlediği için bizi Belgrad'a götürsün. Surplus şarjı o yeter. 125 gösteriyor, eksi 25. Yani 35 falan doldurduğumuzda
Bu bize yeterli olacak. Oinfa benzinliklerinde doldurmanız için şu aplikasyonu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu 3. sıradaki Charge and Go. Arayüzü de bu şekilde. Evet, gümrükten sonraki ilk Oinfa benzinliğine geldik. Burada 2 tane tabanca var, 180'lik. Şöyle giriyoruz buradan. Evet, burada şimdi şarjımızı yapacağız. ...71 numaralı alet var burada. Seçiyoruz. Next diyoruz. Next. Taktık. Evet, tak diye ses geldi zaten. Şimdi eşleşecek. Şöyle Pairwing'de de. Evet, yanmaya başladı ve başlıyor. %21 ile geldik buraya. Eksi 25 diye gösteriyordu. Yani 40, 35, 56, %56 olsa bize yeterli. Evet, saat 23.48. Bakalım kaç dakika bekleyeceğiz burada. Evet, görüyorsunuz 129, 130'a çıktı. Tek biz doldurduğumuz için büyük ihtimalle burada en yüksek hızdan verecek. Bu da iyi aslında. Çünkü dakikada hesap ettiği için daha hesaplı olacak bizim için. Evet, doldursun bakalım. 121 ile gelmiştik buraya. 11.48 geçe. Yani şu an tam 15 dakika oldu. Artık %60 yapalım. Ondan sonra yola devam ederiz. %10'la zaten vereceğiz diye gösteriyor belgede. Bu bile yeter aslında ama düz olsun, %60 olsun. Yani yaklaşık bir 17 dakika beklemiş olduk burada. Evet, bir sonraki istasyon Belgrad'daki Supercharger. 1 saat 34 dakika, 167 kilometre. %11 ile varacağız diye gösteriyor ya. Evet, %12 çıktı. Hazırlarız. Euro? €7.50. €7.50. €7.50, yes. Evet arkadaşlar, Kemal uyuduğu için ben çekiyorum. Şu an Ikea'nın oradaki şarj istasyonuna geldik. Sırp'tayız. %9 şarjla geldik. Şimdi şarj edeceğiz. Şurada bir şeyler yazıyor, siz bakın. Alex'in Aca eksi 49'da varacağız diye gösteriyor. Bir şarj edelim bakalım. Oldu mu? Oluyor. $212 ile veriyor. Öyle işte. 25 dakika sonra devam edebilirsin diye yazıyor. Bakalım. Evet arkadaşlar, Alex'in Aca %11 ile varacağız diye gösteriyor. Sanırım
1'i 45 geçe gelmiştik. Şu anda 2'yi 13 geçiyor. Şarj %72 oldu. Sanırım bir 3-5 dakika daha dururuz. Ben kamerayı takana kadar. O sırada boş vakit kaybetmeyelim, şarj olsun. Öyle. %76 ile yola çıktık. %12 ile Alexinaç'a varacağız diye gösteriyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimal bir ara OMFA benzin istasyonuna dururuz diye düşünüyorum. Yeah, we're moving now. Silent rush, no turning back. Asphalt blurring under the glass roof. Miles vanishing, we hold the proof. Sıla yolu. Evet arkadaşlar, anlık bildiriyorum. Şu an Alexinaç'a 52 dakika, tam 100 kilometre kaldı. Kısa bir ihtiyaç molası yaptık. Ben de uyandım. Yolculuk iyi devam ediyor şimdilik. Son 2 şarj istasyonumuz kaldı Edirne'ye kadar. Birisi Alexinaç, diğeri ise Bulgaristan'da Finance istasyonu. İhtiman motelinin park alanında 8 tane galiba tabanca var. Hızlı şarj. Orada duracağız son kez Edirne'ye varmadan önce. Evet, varış saatimiz biraz uzadı. Çıktığımız saatten beri 2 saat eklendi şimdilik. Belki daha da eklenebilir. Belki de azalabilir. Onu artık yolda göreceğiz. Ama ilk hedefimiz şu an Alexinaç. 98 kilometre, 51 dakika. İnternet bu arada çekmiyor. Hotspot'u bağladık mecburen. %14 ile varacağız diye gösteriyor oraya. 1 saat ve 97 kilometre. Şöyle verilere bakalım. Ortalama tüketimimiz 18.9, yani 19 kW. Toplamda 148 kW enerji harcamışız. 782 kilometre olmuş ve 8 saat 13 dakikadır aracı sürüyoruz. Fakat yola çıkalı ne kadar olmuş oluyor? 10 saat 15 dakika olmuş yola çıkalı. Yani iki süre arasındaki fark 2 saat 15 dakika. Şarj için durduğumuz sürede, bunu da yazmıştım. Bir bakayım. 1 saat 20 dakika şarj süresi var. 2 saat 15 dakikadan. Yani geri kalan kısım 50 dakika. Ekstra durmalarımız gümrükteki durduğumuz yarım saatte ona dahil olabilir. Tam emin değilim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz yolumuza. Sırbistan'da biraz yağmur yağıyor. Şu an en son durduğumuz benzin istasyonunda camları da temizledik. Evet, tüketimimiz 19'a çıktı. Ortalama hızımız, yani Sırbistan'da gece çok trafik yok. O yüzden 135'e sabitledik. Zaten aracımız %14. Rahat bir şekilde yetecek oraya kadar. O yüzden 130'la gitmemize çok da gerek yok. Hatta biraz daha hızlandırabilirim, yani 139'a sabitleyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Horizon calls, pushing forward, the daylight falls. Tesla. Evet, anlık bildiriyorum. Batarya ısıtmaya başladı.
13 kilometre yolumuz kaldı diye gösteriyor. Ama sanırım bizi önce otobandan çıkarıp daha sonrasında köprünün üzerinden geçirip Bosporus Otel'in avlusundan istasyona götürecek. Ama böyle yapmayacağız. Biraz daha devam edip 3-4 kilometre daha sonrasında ters taraftan otobandan çıkmadan direkt otoban kenarında İstanbul restoranın olduğu yerden giriş yapıp oradan direkt şarjımızı alacağız. Diğer türlü bayağı bir zaman kayboluyor ve gereksiz bir yere otobandan çıkıyoruz. Dönüşte mecbur öyle yapmamız gerekiyor. Çünkü karşı tarafta kaldığı için. Ama giderken Türkiye'ye onu yapmak zorunda değiliz. Evet, şimdi Belgrad'dan buraya kadar gelirken yağmur vardı. Sis de vardı bir ara. Bu yolları da biliyorsunuzdur. Biraz virajlı. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Çok aşırı hız yapmadık. Yani 130 civarında geldik. Aslında şarjımız yeterince var. Belki 139 falan gelebilirdik ama risk almak istemedik. Şu an anlık tüketimimiz 19,5. Dışarıdaki hava sıcaklığı 14 derece. Bunun da etkisi var mı? Mutlaka vardır tüketiminde. Ama çok aşırı olduğunu düşünmüyorum çünkü zaten bu civardaydık. Şimdi de zaten yokuş aşağı doğru inmeye başladık. Tırmanmıyoruz, iniyoruz. O yüzden de yakıt daha fazla yükselmez diye düşünüyorum. 870 km olmuş yola çıkalım. Aslında biraz daha fazla ama ben biraz geç açtım. Böyle bir 20 km falan daha eklememiz gerekiyor. Yani yaklaşık 900 km yol yaptık. Herhalde Kapıkule yaklaşık 1300 km olması lazım. Bizim evden, Sankör'den yani. Yaklaşık bir 500 kilometre daha yolumuz var. Şöyle haritayı açalım. Bizi görüyorsunuz 1,4 kilometre sonra otobandan çıkarmak istiyor. Ama biz çıkmayıp düz devam edeceğiz. Normalde burada Alexinaç'tan sarı tabela var. Buradan çıkıyoruz normal şartlarda. Yani ilk 2-3 sıla yolumuzda hep buradan çıkıp otobandan ayrılıp köprüden geçip gelmiştik. Sonra bir tane video gördüm internette. Birisi paylaşmış işte çıkmanıza gerek yok gibisinden diye. Geçen sene de çıkmadık. Hem geçen sene derken kışın geldiğimizde çıkmadık. Yoksa hep otobandan çıkıp köprü üzerinden tekrar giriş yapmıştık Bosporus Otel'e. Şimdi arkadaşlar burada kaçırmamamız gerekiyor. Sağ tarafta İstanbul Restoran diye tabela var. Aynı zamanda galiba Bosporus Otel diye de tabela var. İkisini takip ettiğinizde kaçırmazsanız direkt oradan zaten giriyorsunuz. Evet, otobanda ilerlediğimiz için görüyorsunuz şarjımızda biraz daha azaldı. %12 idi galiba. %10'a düştü. Ama fark etmez zaten.
geldik olduk. Zaten haritadan da görüyorsunuz. Çok az kaldı istasyona. Süperşarjörü görüyoruz. 3 tane tabanca boş. Evet, burada otel yazıyor zaten, ışıklandırılmış bir şekilde. Buradan giriş yapıyoruz. Buradan biraz devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz ve Bosporus Otel yazan tabeladan şöyle sağa doğru döndüğümüzde arka taraftan buraya giriş yapıyoruz. 3 tabanca boş. Şöyle ortadakini alalım. Burada arkadaşlar biliyorsunuz çok tabanca yok. 4 tane tabanca var. Biraz geri kalmışım. Hemen düzeltmem gerekiyor. Tersten girdiğimiz için tam böyle ortalamamız gerekiyor burayı. Evet. Takıyoruz. Bu aletler arkadaşlar biliyorsunuz 125'lik yani 250'lik değil, yavaş. Evet, şu an aralarında anlaşıyorlar ve yeşil yandı. %12 ile geldik. 4'e 17 geçi. Bakalım biraz şarj etsin bu. Zaten bir sonraki istasyona girmiştim ben. İhtimal Otel'de Sofya'ya geçtikten sonra evet, biraz önce gösteriyordu %71 lazım diye. Pardon, eksi 71 ile varacağız diyor. Yani 81, 84. Yani neredeyse full doldurmamız gerekebilir. Yani 95 falan. Evet, biraz buradayız. Evet arkadaşlar, hazır gelmişken size otelin içinde göstereyim. İhtiyaç molası için içeri gireceğim. Yani buraya geldiğinizde şarj ederken lavabolarını kullanabiliyorsunuz buranın. Burada genelde işte Sıla yoluna gidenler, yollar uzun olan kişiler, Almanya'dan gelenler falan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, onlar genelde burada kalıyor. Evet. Yani gereksiz duruyorsak gerçekten burada gereksiz duruyoruz. Çünkü çok yavaş veriyor. Yani maksimum 125. Normalde yani 250'lik falan olsa yarım saat, 35 dakika veya 40 dakika maksimum. Daha sonra direkt yola çıkabiliriz ama burada maalesef bir saate yakın durmak zorunda kalıyoruz. Burası böyle. Otobandan direkt buradan girdik. Burası da Bosporus Otel. Yaklaşık bir saattir buradayız. %95 ile çıkmayı düşünüyoruz. 4'ü 17 geçe gelmiştik. Şu an 5'i 14 geçiyor saat. %83 enerji aldık. Bizi Bulgaristan'daki İhtimal Otel'e kadar götürecek. Evet, çıkabiliriz artık. 59 dakika burada durduk. Yani bir saat. Şimdi devam ediyoruz. Yine girdiğimiz yerden şöyle geri çıkıp direkt otobana
bağlanacağız. Yani açık konuşmak gerekirse bu istasyon çok da mantıklı değil ama çok da seçenek yok etrafta. O yüzden bir nevi mecbur burada duruyoruz. Yüzdemiz %11'e çıktı. Varacağımız yüzde. Yani şimdi neden değişti? Büyük ihtimalle bu bizi diğer tarafta sandı. Hatta %13'e çıktı şu an. Yani bu kadar aslında gerek yoktu. 12'ye düştü tekrar. Büyük ihtimalle diğer tarafta sandı. Oradan tekrar dönüp dolaşıp otoban çıkacağımızı sandı. Öyle yani. Ama %11 yine iyi bir veri çünkü bir tane gümrük geçeceğiz. Sırbistan'dan çıkıp Bulgaristan'a gireceğiz. O yüzden buna ihtiyacımız olabilir. silence, carving the night, chasing down the morning light. Şu an Sofya'ya doğru dönüyoruz. Düz giderseniz eğer Yunanistan üzerinden gidersiniz. Biz sağa döndük ve buradan Sofya üzerinden, yani Sofya istikametine doğru devam ediyoruz. Yeah, we're moving now. Silent rush. Son gişeden de geçtik. İlk gişeye 7,5 euro vermiştik Sırbistan'da. İkinci gişeye 15,5 euro verdik. Toplamda 23 euro vermiş olduk. Gümrüğe de artık çok az kaldı. Şu an Pirot dağlarındayız. Bitirdik olduk. Bakalım gümrüğün yoğunluğu nasıl? Şu an yüzdemiz %15 gösteriyor. Varacağımız yüzde. Şarj istasyonuna. Oradan çıkarken Alexinaç'tan %9 gösteriyordu. Yavaş yavaş arttı. %15'e kadar çıktı. Yani hesaba göre %6 daha fazla gösteriyor. Diyelim ki %5 daha az doldurmuş olsaydık yine %10'la varacak şekilde. Buradan bir zaman kazanabilirdik, 10 dakika yaklaşık. Ve 95'e kadar değil de 90'a kadar doldursak yeterli olabilir. Evet, Gümrüğe geldik yavaştan. Şu sağda gördüğünüz OMV benzinliği Sırbistan'daki son benzinlik. Biraz bir kırmızılık var gümrükte. Bakalım ne kadar fazla araba var. Evet, tek kapı açık. Sırbistan çıkışında. Önümüzde sadece 3-4 araba var. No turning back. Asphalt Alo. blurring under the glass roof. Miles Alo. Kaç kişi? 2 kişi. vanishing. We hold the
Ruhsat ver. Hı hı. Salayo. Teşekkürler. Merhaba. İki kişi. Evet arkadaşlar, gümrükten de geçtik. Şu an Bulgaristan'dayız. Yani çok uzun sürmedi. Bir 5-10 dakika sürdü veya sürmedi. Otoban vignetimiz var yine. Online almıştık. O yüzden burada ekstra durmamıza gerek kalmadı. Bulgaristan'da işte biraz dikkat etmek gerekiyor hız sınırlarına. Çünkü her yerde polis olabiliyor. Bir de yüksek ceza kesmek istiyorlar falan. O yüzden dikkat edin biraz. Kurallara uyup giderseniz sıkıntı olmaz. Horizon calls, pushing forward, the daylight falls. Test. Evet arkadaşlar, navigasyonda gördüğünüz gibi kafayı yedim. Bu yeni çevre yolu açıldığı için buradan, yani soldan devam ettim ben. Normalde sağdan gösteriyordum. Soldan düz devam ettim. Baştan burayı gösterdi ben gerektiğini. Sonra şimdi değişik, hani tarladan götürmeye çalışıyor falan. Ama doğru yol aslında burası. Buradan direkt Sofya'nın sol tarafından devam edip buradan böyle Edirne'ye doğru devam ediyoruz. Yani buraya girerseniz eski yoldan gitmiş olursunuz ve Sofya'nın içinden geçersiniz. Buradan tekrar da bağlanabilirsiniz ama büyük ihtimalle hani kaçırma ihtimaliniz yüksek. O yüzden direkt sağdan aşağıdan değil de soldan yukarıdan giderseniz yeni çevre yoluna çıkarsınız. Silence, carving the night, chasing down the morning light. Yeni yol yapıldıktan sonra Sofya'daki süper şarjörler çok mantıklı değil gibi geliyor bana. Çünkü içeriye girmeniz gerekiyor. Süper şarjöre uğramak için. Ama güzel yol olmuş yani. Sofya'nın içinde hiçbir şekilde görmüyoruz. Sağ tarafta Sofya kapalı. Biz sol tarafından çevresinden devam ediyoruz. Yeah, we're moving now. Evet, şimdi ileriden sağdan çıkış yapacağız. Çıkış değil de yani sağa doğru sapacağız. Svelingrad'a doğru. Evet, buradan da artık eski yola bağlanacağız. Normalde Sofya'dan çıktığımızda otobana bağlandığımız yere
Şimdi buradan bağlanacağız. Silent rush, no turning back. Asphalt blurring. Under the glass roof, miles van. Evet, buradan çıkış yaptık şimdi. Svilingrad'a. Vanishing, we hold the proof. Sıla yolu, the horizon calls. Pushing forward, the daylight falls. Tesla silent, carving the night. Chasing down the... Şarjımız var. Yollayacağız. Ve ihtimal kompleks yazıyor yani. Otel var burada. Tabancalar var. Sadece bakmamız gerekiyor. Hangisi hızlı, hangisi yavaş. 240 320 320 %17 şarjımızla geldik buraya. Şöyle göstereyim size, burada 2, 4, 6, 8, şu öndeki iki tanesi en baştaki kırmızı alanın olduğu yerdeki. Burası 240'lık, bunlar 320'lik. Şimdi finance şarjına giriyoruz. Burada 320'ye basıyoruz. Kaçıncı bu? 5 numara. 5 numarayı seçiyoruz. Şöyle. Start şarj diyoruz. 39 cent kilovatı. Çekme diyor. Taktık. Evet, zaten ses de geldi. Şimdi eşleşiyorlar. Evet, yanmaya başladı. %17 diye gösterdi zaten burada. Ve yeşil de yandı. Evet. %17 ile geldik. Şu an
80 kW verdi sadece. Bakalım artacak mı? 79, 80, 98, evet artmaya başladı. 117, 137, 154, 160. Yani 320 dediği büyük ihtimalle 320'nin yarısı yani. 160 ile veriyor. Yapacak bir şey yok. 160. Okey. Evet, Edirne'deki spor şarjı 261 kilometre var. 2 saat 45 dakika. 17 ile başladık. Bakalım ne kadar sürecek doldurmamız. Evet arkadaşlar. 38 geçe geldik. Şu an 18 geçiyor. Yani 40 dakikadır yaklaşık buradayız. %87 şarjımız oldu. Bu da zaten bizi Edirne'ye kadar götürecek. Super şarjıra kadar. Yani bu aletler 320'lik değil yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Yarıya bölüyor. Hem yanında hani arabada takılı değil. Bakın kaça kadar düştü. 33'e kadar düştü. 42 dakikadır buradayız. Bu bize yetecek şimdi. O yüzden yola çıkacağız. Artık son şarjımızdı. Türkiye'den önce. Ben şimdi biraz yatacağım. Sibel sürecek. Evet. Yolculuğumuz devam ediyor. Yeah, we're moving now. Silent rush, no turning back. Asphalt blurring under the glass roof. Miles vanishing, we hold the proof. Sıla yok. Evet arkadaşlar. Kapıkule'ye yaklaştık. Şimdi Bulgaristan'dan çıkacağız. Türkiye'ye giriş yapacağız. Saatlerimiz 11:22. Toplamda 17 saat sürdü yolculuğumuz. Evden çıktık buraya kadar. Bu şekilde yani. Evet, ortalama tüketimimizde 20. Toplamda 272 kW enerji harcamışız. 1363 kilometre gelmişiz. 13 saat 11 dakika araç sürülmüş. Yani kalan 3 saat 48 dakika şarj ve molalarımız. Toplamda 2,5 saat şarj için durmuşuz. Geri kalan 1 saat 20 dakika. Bilmiyorum hesap ediyor mu? Gümrüklerde durduğumuzu. Bunu hesap ediyorsa zaten yarım saat Sırbistan, Macaristan-Sırbistan sınırında beklemiştik. Diğer tarafta da 10 dakika bekledik. Bir de ihtiyaç molası için durmuştuk birkaç kez. Onlardır. Bu şekilde arkadaşlar. Bu yolculuğumuzda en az şekilde şarjda durup gelmeyi planlıyorduk. Sanki daha da kısaltabilirdik. Birkaç yerde fazla durmuş olabiliriz. Yani bir 15-20 dakika fazla şarj etmiş olabiliriz. Alex'in açtığı uzun durduk. Yani yanlış hesap ettik. Daha doğrusu araba yanlış gösterdi bize. %9'la varacağımızı gösterdi. Ama %19'la geldik yaklaşık. Orada %10 fazladan şarj ettik. İlk baştaki yerde de yani ihtiyaç molasından dolayı uzun kaldık. O yüzden fazla şarj ettik. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Biraz sonra Türkiye'ye girerken tekrar çekeriz. Evet arkadaşlar, şu an yaklaşık 15 dakikadır sıradayız. Bulgaristan'ı çıktık olduk neredeyse. Önümüzde birkaç araba kaldı. Daha sonrasında da Türkiye'ye gireceğiz. Super Charger'a da 34 dakika var, 24 kilometre. %12 ile varacağız diye gösteriyor. Yola çıkarken %8 falan da herhalde varacağımız yüzde. O da arttı mesela. Tam bunda çok aşırı derecede fazla şarj etmemişiz. Ama Alex'in açta hem şarj yavaşlamıştı artık en sona doğru, çünkü %90'ı geçti, 95'e doğru geldi. Orada bir 15 dakika herhalde kaybımız olmuştur. Ve bir de ilk şarj ettiğimiz yerde ihtiyaç molamız uzun sürdüğü için
Orada aynı şekilde. Bir de gereksiz yere Sırbistan'da ilk kişiden sonra durmuştuk şarj etmek için. Orası da bayağı yavaş verdiği için devam ettik. Orada bir 5 dakika, 5-10 dakika kaybımız oldu. Yani toplamda aslında bir yarım saat önce gelebilirdik. Yine de iyi geldik bence. 17 saatte Bulgaristan çıkış gümrüğüne geldik. Şimdi Türkiye'ye girdikten sonra büyük ihtimalle 17,5 saat falan olur toplamda. Ama en yoğun gümrük herhalde şu an burası olabilir. Şimdiye kadar. Diğerleri daha azdı. Macaristan, Sırbistan gümrüğü çok yoğun değildi ama yine de yarım saat bekledik orada. En rahatı Sırbistan, Bulgaristan gümrüğüydü. 10 dakika sürmedi bile. Evet arkadaşlar, sıra bize geldi. Sportlara bakıyorlar. Evet arkadaşlar, Türkiye yazısını görüyor muyuz? Bilmiyorum, görünüyor mu kamerada? Büyük ihtimalle görünüyordur. Evet, Türkiye yazısı göründü. Evet, ülkemize sağ salim girdik. Evet, devam ediyoruz. Burada yaklaşık 25 dakika bekledik. Bakalım Türkiye gümrüğü bizi ne kadar bekletecek. Sadece 2 tane kapı açık. Evet, önümüzde yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 araba var. 15. biziz. Tahminimce burada da bir yarım saat yaklaşık bekleriz en az. Chasing down the morning light. Evet arkadaşlar, başka hiçbir yerde bu sistem yok. Türkiye'de var. İniyorsun arabadan. Herkes iniyor arabadan. Bir selfie çektiriyoruz. Fotoğraf çektiriyoruz. Ondan sonra devam. Evet, şimdi biz de ineceğiz. Evet arkadaşlar, fotoğrafımızı çektirdik. Devam ediyoruz. We're moving now. Ormanın akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ey 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 ey. Sen görüyor musun kendini? Silent rush, no turning back. Asphalt blurring. Evet arkadaşlar, bitirdik. Ülkeye girdik. Toplamda Bulgaristan ve Türkiye gümrüğü 45 dakika sürdü. Bu şekilde devam ediyoruz. Under the glass roof. Evet arkadaşlar, eğer şarjınız bittiyse galiba şu sol tarafta Londra Inn Otel var. Orada istasyonu ver, hem de sağ tarafta Trugolar var. Sol tarafta Zes var. Yani illa süper şarjıra gitmek zorunda değilsiniz. Ama biz gidiyoruz. Çünkü niye gidiyoruz? Niye gitmeyelim değil mi? Daha ileride İstanbul için daha fazla doldurmak gerekmeyecek. Neden şarjımız da var. %11 ile varacağız oraya. Böyle arkadaşlar yaklaşık 1 kilometre sonra sağdan çıkış yapacağız. Lala Paşa, Hamza Beyli, Edirne merkeze doğru. Miles vanishing, we hold the proof. Buradan sağdan çıkıyoruz Edirne'ye doğru. Buralara dikkat edin arkadaşlar. Radarlar var. Fly yolu, the horizon calls. Pushing Şu an 2 tane boş var diye gösteriyor. Bakalım ne kadar doğru. forward, the daylight falls. Tesla Evet, burada ilk döner kavşaktan sola dönüyoruz. silent, carving the Buradan da ilk döner kavşaktan U dönüş yapıp night. Chasing down. karşıda Hilli Otel var. Hilli Otel'in avlusu zaten, park yeri. Süper şarjör, oraya doğru gidiyoruz. %11 ile geldik buraya arkadaşlar. Burada bekleme süremiz ne kadar bakalım. Hızı bayağı iyi, 225 ile veriyor.
Zaten bu eski model Y'ler en fazla 250 alabiliyor. 246 kilometre yolumuz var daha. Evet, dolduracağız burada. Sonra da artık otelimize varmayı planlıyoruz. 12:26 geçe taktık. Bakalım kaç dakika sonra yola çıkabileceğiz. Yaklaşık 42 dakikadır buradayız. Şimdi yola çıkıyoruz. %8 ile otele varacağız diye gösteriyor. Daha fazla doldurmaya gerek yok. down the morning light. Evet dostlar. 2 saat 43 dakika yolumuz kaldı. Saat 4 gibi otelde olacağız. Artık son şarjımızı yaptık. Devam ediyoruz. Abone olmadıysanız arkadaşlar şimdi tam zamanı. Aşağıdan bir abone butonuna basalım. Beğenmeye. Bir de hype'a basalım. Yorum da atarsanız çok seviniriz. Artık son 2,5 saat. Evet, geldiğimiz yönden geri gidiyoruz. Biraz sonra İstanbul'a doğru zaten bizi çevirecek. Evet, ilk çıkıştan sağdan çıkıyoruz. Moving now, silent rush, no turning back. Asphalt blurring under the glass roof, miles vanishing, we hold the proof. Evet arkadaşlar, İstanbul'a geldik. Toplamda 20.1 kW ortalamayla 329 kW enerji harcamışız. 1638 km yol yapmışız. 16,5 saatte. Molalarla beraber 21,5 saat sürdü buraya kadar. İstanbul'a girdikten sonra zaten trafik yoğunlaştı. Yani akmadı. Şu an saat 3.30 Türkiye saatiyle. Bu şekilde. Sıla yolu videonun